Herkese merhabalar, Güzel Se'ye hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda temel beden kalıbı çıkartmıştık. Bu videomuzda da temel bedenimizin kol kalıbını çıkaracağız. Kol kalıbı sizi biraz korkutabilir ama kesinlikle korkmayın. Yapmanız gereken tek şey noktaları birebir takip etmek. Yani yolu düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde izlemek. Bunu yaptıktan sonra işiniz gerçekten çok kolay. Artık kol kalıbımızı çıkartmaya başlayabiliriz bence. Ama tabii bunu yapabilmemiz için ilk olarak çıkarttığımız temel bedenimizin ön kol oyuntusunu ve arka kol oyuntusunu ölçmemiz gerekiyor. Benim kalıbımda ön kol evim 23.3, arka kol evim ise 23.7 santim çıktı. Kol evlerimi bulduktan sonra bir de ayna yüksekliğimizi hesaplamamız gerekir. Bunun için de ön ve arka omuz arasını düz bir çizgiyle birleştiriyoruz ve bu çizginin tam ortasına nokta atıyoruz. Bu nokta ile koltuk altımızı düz bir çizgiyle birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz bu çizgiyi cetvelimizi ölçerek kaç santim geldiğini buluyoruz. Benim çizgim 20.4 santim geldi. Bundan sonrası ise bizim için önemli. Çünkü burada pazumuzun dar mı yoksa geniş mi olacağına karar vermemiz gerek. Şimdi eğer bu ölçtüğümüz çizginin 3,5 santim eksiğini çalışırsak pazumuz dar, kol molamız ise az çıkar. 4 santim eksiğini çalışırsak pazu biraz daha geniş, kol molamız ise yaklaşık 4 santim civarında çıkar. 4,5-5 santim eksiğini çalışırsak pazumuz daha da geniş, kol molamız ise fazla çıkar. Yani ne kadar fazla eksiltirsek o kadar pozumuz genişleyecektir. Genel olarak eksi 4 santim tercih edilir. Bu arada kol molası nedir diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Kol molası bizim kalıbımızda yedirmemiz gereken bolluktur. Bunu dikişinizi yaptığınızda daha iyi kavrayacaksınız zaten. Bu kalıpta ben eksi 4 santim çalışmayacağım. Eksi 3,5 santim çalışacağım. Böylece pozumu birazcık daraltmış olacağım. Hem de size biraz daha standart dışı bir çalışma yapmış olacağım. O yüzden ben 20.4 santimlik çizgimden eksi 3,5 santimi çıkarıyorum ve ayna yüksekliğimi yani kolumun en geniş yeri ile tepe noktası arasındaki yüksekliğimi 16.9 santim buluyorum. Temel bedenimiz üzerindeki hesaplamalarımızı hemen hemen tamamlamış olduk. Artık kalıbımızı kağıt üzerinde çizmeye başlayabiliriz. İlk olarak tabii ki gönyemizden faydalanarak sapma yapmadan kol boyumuzu oturtacağımız çizgimizi çiziyoruz. Bu çizginin en üst noktasına A diyoruz ve A'dan 60 santim aşağıya inerek B noktamızı işaretliyoruz. A ve B noktalarımızın arası bizim kol boyumuz. Sonrasında A noktamızdan aşağıya ayna yüksekliğimiz kadar iniyoruz ve C noktamızı buluyoruz. C noktamızın 3 santim yukarısına da D noktamızı atıyoruz. Burada yukarı çıktığımız 3 santim sabit bir ölçüdür arkadaşlar. Noktalarımızı attıktan sonra A, C ve B noktalarımızdan sağa doğru yatay hatlar uzatıyoruz ve tabii ki bunu yaparken gönyemizden faydalanıyoruz. Çünkü 90 derecelik geçişlerimiz önemli. Çizgilerimizde sapma olursa kalıbımız hata verir. O yüzden bu aşamada çok dikkat edin lütfen. Hatlarımızı uzattık. Şimdi D noktasından başlayarak A noktasını kesen bir çizgi çizeceğiz. Bu çizgimizin kaç santim uzunluğunda olması gerektiğini bulmak için de ön kol evimizi ve arka kol evimizi toplayıp ikiye böleceğiz. Ve bulduğumuz sonuçtan eksi 1 çıkaracağız. Bu bizim kestirme noktası formülümüz olacak. Evet, hesaplamalarımızdan 22,5 santim çıktı. Bu ölçüyü cetvelimizi kullanarak D noktasından A çizgisi üzerinde kestiriyoruz. A çizgisi üzerinde 22,5 santime denk gelen noktayı işaretliyoruz. Buraya da E noktası diyoruz. Bulduğumuz E noktamızdan aşağıya dik şekilde inerek C'den gelen yatay hattı kestiriyoruz. Ve F noktamızı buluyoruz. Noktamızı attıktan sonra dik inen çizgimizi B'den gelen yatay hattımıza kadar uzatıyoruz. Kolumuzu oturtacağımız dikdörtgenimiz oluştu. Şimdi de üst kısma geliyoruz ve A, E noktalarının tam ortasını buluyoruz. Bulduğumuz bu noktadan E'ye doğru 2,5 santim ilerliyoruz ve G noktamızı atıyoruz. G noktamızdan aşağıya dik bir şekilde iniyoruz.
G noktası kolumuzun tepe noktası arkadaşlar ve bu noktadan B'den gelen yatay hatta kadar inen dik çizgi bizim kolumuzun düz ipi. Kolumuzun düz ipini bulduktan sonra geldik kalıbımızın oval kısmını oturtacağımız hatlarımızı oluşturmaya. Bunun için ilk olarak AG noktalarımızın tam ortasını buluyoruz ve buraya H noktası diyoruz. HD noktalarını düz bir çizgiyle birleştiriyoruz ve yine tam ortasını yani I noktasını buluyoruz. IG noktalarımızı da düz çizgiyle birleştiriyoruz. Bu çizgimizin de ortasını işaretliyoruz. Ve gönyemiz yardımıyla 90 derecelik açımıza dikkat ederek 1,5 santimlik bir çıkış sağlıyoruz. Buraya da I noktası diyoruz. Bu çıkışı kalıbınıza göre 1,75'e uzatabilir ya da 1,2 santime indirebilirsiniz. Geliyoruz E noktasına. E noktasından 4 santim aşağı inerek J noktasını buluyoruz. G ve J noktalarını düz çizgiyle birleştiriyoruz ve yine tam ortasından 0,8 santimlik ya da 1 santimlik yukarı çıkış veriyoruz ve K noktamızı buluyoruz. Daha sonra yine J noktamıza dönüyoruz ve J noktamızdan G noktasına doğru 0,5 santimlik bir işaretleme yapıyoruz. Buraya L noktası adını veriyoruz. L noktasından CF arasında uzanan çizgiye geçiyoruz. Bu çizginin ortasından C'ye doğru 1 santim kayma yaparak M noktamızı buluyoruz. M noktasıyla L noktasını düz çizgiyle birleştiriyoruz. Gönyemizden faydalanarak CML arasındaki geniş açının tam ortasına 1,5 santimlik bir çıkış veriyoruz ve N noktamızı buluyoruz. Kolumuzu şekillendirmeye başlamadan son olarak CM noktalarının yarım santim üstüne kesik kesik bir çizgi atıyoruz. Buralara gelirken noktadan ve çizgiden size gına gelmiş olabilir ama maalesef kolumuzun üst kısmında oval geçişler olduğu için bu eksenlere ihtiyacımız var. Daha fazla uzatmadan kolumuzu yavaş yavaş gün yüzüne çıkartalım. Bunun için çizgilerle bir sürü hat oluşturduğumuz kolumuzun üst kısmını kendimize doğru çekiyoruz ve tabii ki kol kavadoramız yardımıyla geçişlerimizi vermeye başlıyoruz. İlk olarak kalıbımızın sol bölümünü çalışalım. Burada gördüğünüz gibi D, I ve G noktalarımızı bütünleyeceğiz. D ve I noktalarımızın arası zaten hazır. O kısımda hiçbir uygulama yapmıyoruz. I ve G noktalarımız arasındaki ovalliği belirliyoruz. Kavadoramızı I ve G noktalarına en düzgün biçimde oturtuyoruz ve hattımızı çiziyoruz. Daha sonra kavadoramızı yatay çeviriyoruz. G, K ve J noktalarımızın ovalliğini de oluşturuyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Eğer gerekliyse düzeltmelerimizi de yapıyoruz. Evet, kolumuzun tepe noktası tamam. Şimdi de J ve N noktalarımızın arasındaki geçişi sağlayalım. Burada J'den gelirken hafif çizginin içine doğru bir geçiş vererek N noktamıza ulaşıyoruz. N noktamızdan da daha önce kesik kesik hat verdiğimiz CM eksenine oval geçiş yapıyoruz. Daha sonra bu oval geçişi D'den gelen diğer oval geçişle bütünlüyoruz.
Gördüğünüz gibi resmen yol haritası oluşturduk. Geriye ön kol evimizin ölçüsünü ve arka kol evimizin ölçüsünü işaretlemek kaldı. İlk olarak ön kol evimizden başlayalım. Plastik bize rahat geçiş sağlayan cetvelimizle G noktasından başlayarak sırayla I, I ve D noktalarından geçen hatta ön kol evimizin ölçüsü olan 23,3 santimimizi bulalım. İşaretimizi alalım. Ön kol evimizin noktasını aldık. Arka kol evi ölçümüzü de aynı şekilde G noktasından başlayarak K, J, N hattında belirleyelim. Ön kol evimiz için aldığımız nokta ile arka kol evimiz için aldığımız noktanın arasını ölçelim. İşte burası bizim kalıbımızı çıkartmaya başlamadan önce bahsettiğimiz kol molamızın olduğu yer. Biz eksi 3,5 santim verdiğimiz için bizim bu iki noktamızın arasının da yaklaşık o ölçüyü vermesi gerekir. Ben burada ölçüyorum, tam 3,5 santim geldi. 3 santim gelseydi de çok sıkıntı yaratmazdı arkadaşlar. Yani burada birazcık opsiyonlu çalışabilirsiniz. Molamızda bize istediğimiz ölçüyü verdiğine göre devam ediyoruz. Ve bu ölçünün, yani bu iki noktanın tam ortasını işaretliyoruz. Bu işaretlediğimiz noktadan da yine B yatay hattına kadar dik bir çizgi uzatıyoruz. Artık kolumuzun açılım kısmına geldik. Burada kalıbımızı AB çizgimizden sağa, E çizgimizden sola doğru katlıyoruz. Ve katladıktan sonra sağ ve sol katımıza mola payımızın ortasındaki çizgiye kadar olan kısmın kopyasını alıyoruz. Kopyalarımızı aldıktan sonra sağ ve sol katlarımızı açıp kopyalarımızı ön tarafta temize geçiriyoruz ve kol hattımızı ortaya çıkarıyoruz. Arka hattımızın geçişinde hoşunuza gitmeyen bir şey olursa bu şekilde ufak bir düzeltme de yapabilirsiniz. Muntazam bir şekilde kolumuzun üst kısmını tamamladık. Bilek ölçümüzü de oturttuğumuzda işimiz bitmiş olacak. Bilek ölçümüzü ben 28 santim olarak alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu 28 santimi nasıl yerleştireceğimiz. Bunun için ilk olarak kalıbımızın B hattını cetvelimizde ölçüyoruz. 35 santimi buluyoruz. Ve bu 35 santimden 28 santimlik bilek ölçümüzü çıkarıyoruz. Elimizde 7 santim kalıyor. Bu 7 santimin de yarısını B çizgimizin sağından, diğer yarısını da B çizgimizin solundan içeriye girerek işaretliyoruz. Daha sonra da kol altımızda bu noktaları birleştirerek kalıbımızın sağ ve sol yanlarını oluşturuyoruz. Böylece temel kol kalıbımızı tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi karışıkmış gibi dursa da aslında çok eğlenceli ve sadece harfleri takip ettiğinizde çok da kolay. Evet, kalıbımızı tamamladık. Fakat daha yapacaklarımız var. Çünkü kolumuzu dikiş esnasında daha rahat oturtabilmemiz için çentiklerimiz olması gerekiyor. Tabii ki bu çentikleri gelişigüzel atmıyoruz. Bunun için bir formülümüz var. Bu formülümüzde koltuk genişliğimizi 3'e bölüyoruz. Ön kol çıtımız olan A çıtımızı buluyoruz. Sonra ön çıtımızı 2 ile çarpıyoruz ve B çıtımızı, yani arka kol çıtımızı buluyoruz. Hesaplamalarımız tamam. Şimdi de bu ölçüleri temel beden kalıbımızda oturtuyoruz. Bunu yaparken kol evimizi oturttuğumuz dikdörtgenimizden faydalanıyoruz. Koltuk genişliğimizden yukarı doğru önde 4 santim, arkada 8 santim yukarı çıkıyoruz ve gönyemizi dik çizgilere oturtarak bu noktaların kavadoramızdaki karşılığını buluyoruz. Ön kol evimize A çıtımızı, arka kol evimize B çıtımızı yerleştiriyoruz. Çıtlarımızı yerleştirdikten sonra kol altımızdan çıtlarımıza kadar olan ön ve arka kol evimizi cetvelimizde ölçüyoruz. Ölçülerimizi aldıktan sonra kol kalıbımıza gelerek bu ölçüleri yine cetvelimizle kol kalıbımıza yerleştiriyoruz. Ve dikişte bize yardımcı olacak çıtlarımızı hem temel beden kalıbımızda hem de kol kalıbımızda belirlemiş oluyoruz.
Çıtlarımızdan sonra geriye sadece kopyamızı çıkararak dikiş payı vermek ve kalıbımızı kesime hazır hale getirmek kaldı. Bunun sonrasında artık ben daha fazla konuşmayacağım. Ama videomuz kalıbımız kesime hazır hale gelene kadar devam edecek. Sorularınız olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz takip ederek ve beğenerek bizi desteklerseniz çok seviniriz. Biliyorsunuz kanalımız sizin desteklerinizle büyüyecek. Umarım sizin için verimli, faydalı bir video olmuştur. Buralara kadar geldiyseniz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.